Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle pullu ip kullanarak iki renkli böyle degradé bir görüntü oluşturacak şekilde bir takım ördüm. Boyunluk ve bere takımı, bir de eldivenleri var. Evet, yapılışı oldukça kolay ve çok şık bir görüntüsü oldu. Evet, şöyle döndürerek göstereyim her açıdan. Şöyle bakın. Şu şekilde. Evet, şu boyunluk gerektiğinde şöyle burnu kapatacak şekilde kullanılacak. Evet. Evet, burada kullandığım bu pullu ip ince bir iplik arkadaşlar. Bunu başka bir proje için almıştım ben. Sardırarak alıyoruz. Kiloyla satılıyor. Yani bu takıma yaklaşık bir 20 gram 10 gram falan gitmiştir. Ama o kadar saracaklarını zannetmiyorum. Bir hani 50-100 gram alırsınız. Başka projelerde de kullanırsınız. Çok güzel oluyor çünkü. Evet, bu takım için evdeki ipleri kullandım ben. E, Yani 200 gramdan daha az bir yumak gitti. Mutfak tartısıyla tarttığımda öyle görünüyor. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet, eldivenleri de göstereyim. Onlar da böyle oldukça pratik. Yapılışı çok kolay. Şöyle. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi malzemeleri tanıtayım örgümüze başlamadan önce. Şimdi şöyle evde gri ve siyah iplerim vardı. Böyle ince orta kalınlıkta filan. Onları böyle iki kat yaptım. İki kat olarak kullanacağım. Şöyle bir pullu ipim var. Bu iple şöyle bir örgü örüyorum aynı zamanda. Abiye bir bluz. Bunu moher iple karıştırdım. İkisini birlikte örüyorum. Bu da bittiği zaman yayınlayacağım inşallah. Bu ipten yaklaşık bir 20-30 gram kadar sanıyorum gidecek. Çok da emin değilim. Evet. Şimdi başlayalım. Bu arada şişlerimi belirtmedim. Şişlerim de 6 numara arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi başlayalım. Şişimize lastik örgüsüyle başlayacağız. 90 ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Şişimize 90 ilmeğimizi atalım. Evet, devam edelim. Evet, 90 ilmek aldım. Şimdi bir ters bir düz saç örgüsü lastik örüyoruz. Evet, örmeye devam edelim lastik örgümüzü. Evet arkadaşlar, lastik örgümüzü tamamladık. Şöyle 7 sıra ördüm. Şöyle santim ölçüsü vereyim. Yaklaşık bir 3 santim kadar bir örmüş oldum. Şimdi düz örgüye geçiyoruz. Bir müddet bu gri iplikle düz örgü öreceğiz. Sonra gri ipliğe pullu ipi karıştıracağım. O şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet. Bundan sonra örgümüz tamamen düz örgü arkadaşlar. Herhangi bir örnek yok. Evet. Dümdüz örelim. Hiç arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Evet. Dümdüz örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, griden bir miktar ördüm. Şöyle. Evet. Bakın şimdi santim ölçüsü vereyim. Toplam santim. Şöyle şu şişteki ilmekle birlikte.
şöyle 8,5 santim oldu şu ana kadar. Evet. Şimdi siyah ipi, pullu ipi taktım. Böyle ince bir ip arkadaşlar bu. Bunun bir de kalın versiyonu var. O kalın versiyonunu katarsak biraz kalınlık farkı olacak. O yüzden bu inceyi tercih ettim. Evet. Normal örgümüzü örüyoruz. Düz örgü. Herhangi bir örnek katmadan. Sadece pullu ipimizi kattık. O da ince bir ip olduğu için ipin kalınlığında bir fark yaratmadı. Evet, mümkün olduğunca şu pulları ön kısma getirmeye çalışalım. Arka tarafta kalanlar olursa onları tığla ön kısma getireceğim. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, pullu iple gri ipin örümünü tamamladım bu şekilde. Şimdi baştan itibaren toplam, şu şiştekini de dahil edeyim, 14 santimi bu şekilde örmüşüz. Evet, şimdi burada şöyle pullar genelde bu tarafa geçiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Arka tarafta da pullar var. Dilerseniz onları da öne kolayca geçirebilirsiniz. Hani daha çok pul olsun isterseniz. O da çok kolay. Mesela şöyle şu diyelim. Şu pul görünüyor mu? Şöyle, evet. Arkada kalmış. Onu hemen şöyle elimizle şu şekilde, bakın, bu tarafa kolayca alabiliyoruz. Bakın, buraya geçti. Şöyle. Evet, dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Buradaki pulları ön tarafa da alabilirsiniz. Şimdi siyah ipliğime geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi gri ipliğimi kestim. Siyah ipliğimi bağladım 2 kat olarak. Ve bu pullu ip örülmeye devam edilecek bir süre. Yani siyah iple pullu ipi bir arada öreceğim. Şöyle normal dümdüz örüyoruz aynı şekilde. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Sonra pullu ipi de çıkaracağız. Siyah iple tek başına öreceğiz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, pullu iple siyah ipin örgüsünü de tamamladım bu şekilde. Şimdi bakalım, baştan itibaren tekrar ölçüyorum. Şişteki örgüyü de dahil ederek şöyle bakın, 17,5-18 santim kadar toplam uzunluğa ulaştık. Şimdi pullu ipi artık bırakıyorum. Şuradan kesiyorum ve ipime bağlıyorum. Şöyle. Şimdi normal siyah örgüyle dümdüz devam edeceğiz. Bir süre bu şekilde dümdüz öreceğiz. Sonra eksiltmelere başlayacağız. Yine santim ölçüsü vereceğim. Evet. Bu şekilde dümdüz örelim arkadaşlar. Evet, devam edelim. Dümdüz örüyoruz. Evet arkadaşlar, bir miktarda düz ördüm böyle pullu ipten sonra siyah renkli. Şimdi gene son uzunluğunu vereyim. Şu anda yaklaşık 20,5 santim kadar bir uzunluğu var. Şimdi eksiltmelerimize başlıyoruz.
Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk eksiltme sıramızda 2 ilmek öreceğim. 1 2 ilmek örüyorum. Üçüncüyü çift alıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Üçüncüyü şöyle çift alıyorum. Evet. Bu sıraya bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. 2 ilmeğimi örüyorum. Diğer sıraya geçtik. Bu sırada herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Yani bir sırada eksiltiyoruz, diğer sırada eksiltmiyoruz. Şimdi burada dümdüz öreceğim hiç eksiltmeden. Devam edelim. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi eksiltme sıramızdayız. Şimdi arkadaşlar bir ilmek örüyorum. Bu sırada bir ilmek çift alıyorum. Bir tek alıyorum. Bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi hiç eksiltmeden dümdüz örüyorum bu sırada. Evet, dümdüz örelim. Devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bu kez yine bir örüyoruz, bir çift alıyoruz. Bir ördüm, bir çift aldım. Çift aldım. Evet, devam edelim. Evet, şimdi düz sıramıza geldik. Hiç eksiltmeden örüyorum. Evet, devam edelim. Evet, yine eksiltme sırasındayız. Tekrar bir örüyoruz. Çift alıyoruz. Bir örüyoruz. Çift alıyoruz. Evet, devam edelim. Evet, şimdi diğer sırada tekrar düz örüyoruz hiç eksiltmeden. Devam edelim. Evet, şimdi tekrar eksilteceğiz. Bu sırada bütün ilmekleri çift alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın, hepsini çift alıyorum. Evet. Sırayı tamamlayalım. Arkadaşlar eksilterek bu şekle getirdik. Şimdi buradan ipliği kesip iğneye geçirdim. Şişten ilmekleri iğneyle alacağım. Bu arada en sonki boy ölçüsünü vereyim. Şöyle tepeden itibaren baktığımızda 24 santim. 24-24,5 santim arası bir boy uzunluğu oldu. Evet, şimdi şöyle ilmekleri alalım. Sonra yan kısımları dikeceğiz.
Evet, sıkıca büzdürdüm. Şöyle tersini çeviriyorum hemen. Evet, iğneleyeceğiz. Evet. Şimdi dikişe başlayalım. Şöyle. Evet, bu şekilde dikelim yan kısmı. Evet, beremizi diktik arkadaşlar. Şöyle dikiş yeri. Evet, çok tatlı bir bere oldu. Şimdi buna takım olarak şöyle de bir boyunluk ördüm. Aynı santim ölçülerinde ördüm şu geçişleri. Şöyle bakın, aynı şekilde. Bunun şöyle genişliğini vereyim. Evet, bu da aynı 24,5 santim uzunluğunda. Şöyle bir dikdörtgen parça. Evet, bunu şapkayı 90 ilmek başlamıştık. Bunu 75 ilmek başladım. Aynı şişlerle 75 ilmek örerek boyunluğu yaptık. Şöyle santim ölçüsü vereyim. Şuradan itibaren şöyle açarak şöyle yaklaşık 50 santimlik bir şey oldu. Genişlik. Şimdi bunu yanlardan dikeceğim. Şöyle yan kısmından dikeceğim. Direkt tamamlanmış olacak. Evet, boyunluğu da diktim arkadaşlar. Bu şekilde beremiz. Bir de şöyle eldiven ördüm. Parmaksız eldiven takım olacak şekilde. 25 ilmekle başladım. Dümdüz ördüm. Parmak uçlarına gelen kısımda ve bilekte lastik kullandım. Aynen bu boyunlukta olduğu gibi başlangıç ve bitişi lastikli. Evet. Bunu da yanlardan dikerek şurada baş parmağı boşluğu bıraktım. Şöyle giyeyim. Dikilmiş halini. Bakın şurada boşluk var. Dümdüz örüyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.